Ne kadar çirkin bir görüntü ya. Şuraya bak. Burayı da güya kaldıracaklar ama ben kendim bildim bileli burası buradan kalkıyor. Ama yok. Daha bayağı bir duracak herhalde. Sanayi. O zaman ne diyoruz? Türkiye'de motosiklet fiyatları neden ucuz? Evet, ucuz. Türkiye'de motosiklet satış fiyatları ucuz. Şimdi ben bu videoya tıklayan birisi olsaydım, adamın teki çıkıp Türkiye'de motosiklet fiyatları ucuz falan deseydi herhalde derdim. Ya kinaye yapıyor ya da hani trollük peşinde. Ben kinaye de yapmıyorum, trollük peşinde de değilim. Şimdi bu subjektif, hatta safsata gibi görünen yorumumu bilimsel verilerle bir taçlandırayım da görün. Öyle motosiklet fiyatları ucuz demek de olmuyor tabii. Onun altını doldurmak lazım. Ben de dolduracağım. Ucuz ama nasıl ucuz? Niye ucuz? Bu konuyu bir açalım. Tabii öncesinde nereden çıktı da böyle bir video çekmeye karar verdim, ondan bahsedeyim. Şimdi dur bakayım, şurada duralım. Böyle arada diyorum çıkayım bir motovlog çekeyim. İşte ne anlatayım? Dilim döndüğünce işte motosiklet şöyle güzel böyle güzel anlatayım. İşte benim akranım olup aklında motosiklet alma fikri olan ama bir cesaret bekleyen çok insan var. Öyle gözlemledim. İşte onlara bahsedeyim kendimden, deneyimlerimden, gözlemlerimden. Bunlara da belki bir fikir veririm. Ya da motosiklet alma hevesli genç arkadaşlar var epey. İşte onlara güvenli sürüşten taviz vermeyin. O atlamalı, zıplamalı, makaslı, tekerli kişilere özenmeyin diye böyle kendimce anlatayım istiyorum ama tabii bunun içerisinde de işte şu motosikleti alın, bunu alın, işte bu iyidir, şu kötüdür, scooter şöyledir, vitesli böyledir, bir şeyler anlatmak gerekiyor. İş dönüyor dolaşıyor, maddiyata saplanıyor. Nasıl saplanıyor? Ya bu konuyu maddiyattan koparamıyoruz. Neden? Herkesin cebinde 30-40 bin lira aşağı yukarı varmış gibi anlatmak gerekiyor. Bu da yani ben odaklanamıyorum konuya böyle olunca. Hani oradan birisi çıkıp bana desek ki ya kardeş ya da güzel abicim diyorsun, iyi tamam o motosikleti alalım da o motosiklet kaç para, senin haberin var mı dese, yani konu böyle bir çıkmaza girecek. Özellikle sürekli bu zam gelen günlerde. Böyle olunca bir video çekeyim. Benim de fikrim, düşüncem belli olsun istedim. Tabii başta dediğimde biraz çelişiyor gibi oldu ama değil. Onu da şimdi izah edeceğim. Hem böyle pahalı falan dedim, üstüne motosiklet fiyatları ucuz dedim. Nasıl oluyor bu? Şimdi ondan bahsedeyim biraz. Bir geçenlerde oturuyorum, dedim ki ya bu motosikletim iyi güzel tamam çok memnunum. Hiçbir sıkıntım yok ama yani bunu değiştirsem bir zaman sonra değiştirmek gerekebiliyor. Ne alırım? Hani benim şahsi görüşüm farklı sınıftan farklı marka motosikletlere de binmek. İşte bir süper sport da alayım istiyorum kendime. Ya da bir cruiser da alayım. Ama düz mantık, risksiz bir tercih olarak, risksiz demek de ne kadar zormuş motosiklet üstünde. Risksiz, böyle hece söyleyeyim de. Risksiz bir tercih olarak CB 650R. Bunun 650'liği var. Güzel motosiklet, öyle gözüküyor. Bundan alabiliriz. Tamam, güzel. Girdim Honda'nın sitesine. Ne kadarmış CB 650R'ın fiyatı? Bak elinde telefon. Ne yola bakıyor ne. Bırak da telefonunu bırak. Neyse, ne diyorduk? Girdim Honda'nın sitesine, ne kadarmış bu CB 650R? 74.800 lira. Ne yapıyorsun ya? Olaya bak. Bir bulvara girelim dedik. Gel onu çarp bir de.
Bu dayıdan uzak durmamız lazım anlaşılan. Bak abi hemen kaçtı. Ben şu an güvende miyim? Çok emin değilim. Neyse ki kayıttayız da. Arkadan vurdu olmaz herhalde adam girip üstümüze çıkarsa. Bu adamdan çok tırstım şu anda. Ama yapacak bir şey yok yani, bu yolda gideceğiz. Bak, öyle bir fiyat söyledim ki ortalık karıştı. CB650R ne kadarmış fiyatı? 74.800 lira idi. Ben böyle bir video çekmeye karar verdiğimde 77.000 lira oldu. Tamam, güzel. Şeye girmiyorum. O para eder mi etmez mi? 77.000 liraya neler alınır neler, evet biliyorum. Ama bunun fiyatı bu. Adam diyor ki 77.000 liranız varsa gelip bunu teorik olarak polemiğe girmeden alabilirsiniz. Şu an olağanüstü bir durum var. Değişik bayilerde falan ne araba var ne motosiklet, ama o değil konum yani. Diyelim ki var. Bu ara girmek çok iyi bir fikir değilmiş sanırım. Aşağıdan ne güzel tril tril gidiyorduk. 77.000 lirayı verince Honda CB650'ları alıyoruz. Tamam, güzel. Sonra dedim ki ya şayet Almanya'da olsaydım bu motosikleti ben kaça alacaktım? Hemen böyle kafada asgari ücret çevirmeler falan, hayır. Asgari ücretle işimiz yok. Ben ona girmiyorum yani, ben başka bir şey anlatmaya çalışacağım. Almanya'da CB650'lar 7.480 euroymuş. Tamam. Sonra dedim ki iyi güzel yani, Almanya'daysan o parayı verince, Türkiye'deysen bu parayı verince buna yapacak bir şey yok. Dedim ki bu Honda milyon dolarlar harcıyor. Bir Ar-Ge yapıyor. Mühendisler çalıştırıyor, tasarımcılar çalıştırıyor. Bayi ağları, yedek parça, kıl tüy, bir sürü iş. Karşında da bir tane ürün ortaya getiriyor. Bir motosiklet. Bu adamlar bu motosikleti kaça satıyor? Yani vergisiz fiyatı nedir bunun dedim. Türkiye'de bu gizli bir bilgi değil, biliyoruz. Bir motosikletin üstündeki vergi yüklerini. Nedir o? %20 gümrük vergisi. İthal motosikletlerden alınıyor. Şayet bu motosiklet uzak doğu menşeli ise %30'a çıkıyor. Geçici bir süreliğine ama umarız geçici olur. %30. Onun üstüne ÖTV geliyor. Bu da motor hacmine göre değişiklik gösteriyor. Nedir o? 250 cc'ye kadar %8, 250 cc ve üstündeki motosikletlerde %37 bir ÖTV geliyor. Gümrük vergili fiyatı ek olarak onun üstüne. Bu 249 cc mesela, hani 250 cc'ye kadar olan dilime giriyor. %8'lik ÖTV diliminde. Tamam. Onun üstüne de %18'lik bir KDV geliyor. Bunları biliyoruz. Bu da 250 cc'ye kadar olan motosikletlerde %65'lik bir vergi yükü, 250 cc ve üstündeki motosikletlerde de %110'luk bir vergi yüküne tekabül ediyor. Adam yere çöp atıyor ya. Hani yere çöp atan birine bu kadar şaşırmak doğru mu bilmiyorum ama gözümün önünde olunca bir tuhaf geldi. Böyle bayağı çöp kutusuna atar gibi atıyordu çünkü. Neyse, vergi dilimi diyorduk. CB650'ların üstündeki vergi yükü de %110. İşte 77.000 liradan ya da 7.480 liradan çapırcı abiler geçiyor. 75.000 liradan vergi yükünü düşersek işte 35.000 lira civarı, o da işte 8-8,5 kurdan 4.450-4.500 euro falan yapar. Yani Honda Türkiye'de sattığı CB650R'ı ne oldu lan? Yine karıştı ortalık. Şuradan şu bu mis gibi yol ya buralar. Buradan gidelim. Honda kaça satıyormuş Türkiye'de bir CB650R'ı? 4.500 euro kabaca. Peki Almanya'da durum neydi? 7.480 euroya satıyor bunu. Onun üstüne işte sigorta falan var da onun içinde Almanya'da da bizdeki gibi KDV varmış. KDV muadili bir vergi. %19
Bu herhalde pandemi dönemine özel %16'ya düşmüş ama çok teyitli bir bilgi değil bu. %19'dan hesaplayalım biz. 7480 euro ne yapar? Üstündeki Alman devletinin aldığı KDV'ye düşersek işte aşağı yukarı 6285, 6300 euro diyebiliriz. Yani şimdi Türkiye'de ne kadar satıyordu Honda bu motosikleti? 4500 euro. Almanya'da 6300 euro. 1800 euro fark var mıymış? Varmış. Nerede pahalı? Almanya'da pahalı. Bizde ucuz. 1800 euro. İnanılmaz bir şey. Ben tabi bunu görünce dedim ki ya demek ki CB 650 ara az bir durum var. Abi biraz kasap gibi geliyor. Biz ortadan. Demek ki CB 650 ara özel bir durum olabilir. Yani böyle bir indirim olmaz çünkü bu desteğin ötesinde bir şey. Dedim başka bir motosiklete daha bakayım. 250'lik olsun hatta o. Direkt bunu karşılaştıramadım CB 250 arı. Çünkü orada ve çoğu ülkede 300'lük blokla satılıyor bu. Vergi diliminden ötürü bazı ülkelerde 250'lik olarak yapıyorlarmış bunu. Sinyalim açık kalmış, aşağı bakmıyorum ki hiç. Bak bunlar hep sinyalsiz işte. Biz de tam sinyalliyiz. Sinyal kapatmak nedir bilmiyoruz. 250'lik bir motosiklet arıyorum Almanya'da, Honda'da. CRF 250 Rally. Burada da var, orada da var. Buradaki fiyatı 39.000 Türk lirası. Daha sonradan 40.200 lira olmuş. 40.000 lira diyebiliriz herhalde. Almanya'da ne kadarmış bu? 6.000 euro. 6.000 hafif bir küsuratı var yanılmıyorsam. Zaten şuralara bir yerlere koyarım fiyat listelerini. Hatta komple fiyat listelerini de açıklamaya koyarım muhtemelen. Değişken beden atıyor olmasın. Delilerle konuşuyoruz kardeşim. Almanya'da 6.000 euro, burada 40.000 lira, yani aşağı yukarı 5.000 euro diyebiliriz. Bu doğrudan Almanya'da pahalı çıktı. Yani hiç vergi indirimine falan girmeden. Bir de vergiyi işin içine karıştırınca makas daha da açılıyor. Yani burada 3.000 euroya falan, orada 5.000 euroya düşüyor fiyat. Honda'nın satış fiyatı 2.000 euroya yakın bir fark var. CB 125F 19.200, 19.800 lira olmuş. 20.000 lira desen. Orada da 2.800 lira. Onda da durum aynı. Bir değişiklik yok. Dedim Honda'da bir iş var. Honda hani ya bizi çok seviyor ya Almanları hiç sevmiyor yani. Bu normal bir şey değil. Çok çılgın fiyatlar var arada. Dedim bir de Yamaha'ya şöyle kabaca bakayım. Sadece Honda'da mı durum böyle? MT-07 baktım. 69.800 TL Türkiye satış fiyatı. Yamaha'nın web sitesinin güzelliği şu. ÖTV'yi, KDV'yi falan ayırmış orada. Bir satış fiyatı yazıyor. Ondan da gümrük vergisine düştüğümüz zaman o yazmıyor ayrıca. Zaten ortaya çıkıyor. Bayağı şeffaf bir liste. Tabii onu şeyden yapıyorlar. Bakın biz bu kadar pahalı değiliz normalde. Devlet alıyor bunu. 70.000 lira diyebiliriz Türkiye'de. Almanya'da 6.799, 6.800 euro imiş satış fiyatı. İşte vergileri falan düşünce onda da 1.600 euro falan bir fark vardı. Almanya'da pahalı, bizde ucuz. X-Max'ine baktım, durum aynı. Değişmiyor. Çoğuna baktım. Hepsinde çok acayip bir fark var. Şimdi tekrar CB 650 ara dönersek, neydi bu Almanya'da? 7.480 euro vergili fiyat. Honda desek ki Türkiye'de ben bunu Almanya'da sattığım fiyata satacağım. Rakam kaça çıkıyor öyle? 105.000 liraya, 115.000 liraya falan, öyle değişik bir rakamlara çıkıyor yani. Burayla ciddi bir fark oluşuyor. 30.000 liraya yakın. 250'lik motosikletlerde de tabii daha az olmakla birlikte yine çok ciddi bir fark var. Şimdi Türkiye'de motosiklet satış fiyatları ucuz muymuş? Ucuzmuş. Bu Japonların Almanlara kastı olduğundan değil. Hani bizim de kara kaşımıza, kara gözümüze değil tabii bu fiyatlar. Adamlar zaten kuş kadar kalmış bir... Aha yine polis. Polislerin bende şu an işi yok. Zaten
O NC mi? NC'leri var adamların. Zaten kuş kadar kalmış bir motosiklet sektöründe Honda muhtemelen bu fiyatlarla operasyonu ayakta tutmaya çalışıyor. Honda değil, hepsi için geçerli. İşte Yamaha'da da durum aynı yani. Şimdi bir Alman çıkıp dese yani hakkıdır. Kardeşim sen Türkiye'de şu fiyata satıyormuşsun. Bana ne adamın kurundan? Bizde niye bu kadar pahalı dese yani çok haksız sayılmaz. O yüzden bir Alman olarak baksaydım tadım kaçardı. Bir Türk vatandaşı olarak, Türk olarak baktığımdaysa üzüldüm. O kadar çılgın desteklere rağmen bunlara biz ulaşamıyoruz. Ulaşım gittikçe zorlaşıyor. Belli işte, çünkü üstüne gelen yükü gördük. Hani kura falan girmiyorum çünkü kur konusu farklı yani. Kur öyle bir sabahtan akşama düşecek bir şey değil. Çıktı oluyor da arada. Çok daha reformsal şeyler gerekiyor bunun için. Benim de bunu şimdi bu motosiklet üstünde detaylıca konuşacak halim yok. Ama üstündeki verginin vergisi durumuyla alakalı sade bir vatandaş olarak birazcık isyan edebiliriz. Bunu da böyle belirtmiş olalım yani. Türkiye'de motosiklet satış fiyatları ucuz. Ben tabi elin Japon'unu savunacak halim yok ama adamlar ucuza satıyorlar burada. Önümü göremeyince hiç rahat edemedim. Şuraya geçeyim de. Hani böyle şey geyiği vardır. Zam değil, güncelleme kardeşim falan. Doğru, hakikaten doğru. Yani ne kadar hoşumuza gitmese de bu genelde dövizle giriş yapan enerji kaynaklarında nedir o? Doğalgaz ya da elektrikte hani bir zam geliyor aslında bize göre. Ama o zam değil, fiyat güncellemesi. Evet, doğru. Yani bunun birim fiyatı değişmiyor ama kuru tutamadığımız için sürekli bir güncelleme geliyor. Motosiklette de durum aynı. İşte 74.800 liraydı da 77.000 lira oldu. Adam aynı fiyata satıyor yani, ona bir zam yapmıyor. Zam ne zaman oldu? Gümrük vergisini %20'den 30'a çıkardılar. Evet, o zaman bir zam oldu. Zam o demek. Böylece motosiklet fiyatlarının ucuzluğundan da bahsetmiş olalım. Biz buna ulaşamıyor olmamız başka bir konu. O ÖTV konusuna da bilahare değineceğim. ÖTV indirimi gelsin mi gelmesin mi? Arada böyle okuyorum öyle şeyler. Hatta geçen sene Mayıs'ta herhalde bir ÖTV indirimi geldi. Bu sinyali hep unutuyoruz ya. Bakmıyorum ki aşağı. Neyse, yansın, millet fark eder bizi. Şimdi bilinçli yaktım. Evet. Son olarak adettendir. Kanalıma abone olmanız beni mutlu edecektir. Teşekkür ederim.